Dale Carnegie Türkiye olarak yaklaşık 4 yıldır düzenli aralıklarla yaptığımız Launch and Lead webinarının bugünkü oturumuna hoş geldiniz. Ee, Konumuz gelişim yolculukları. Gelişim yolculuklarının üzerinde, faydaları üzerinde duracağız. Hangi boşlukları dolduruyor, onun üzerinde duracağız. Daha detaylı da konuşacağız. Ee, Şimdi ben eğitmenim. Adım Murat Kurt. Aynı zamanda kurumsal gelişim yöneticisi olarak çalışıyorum. Bu oturumu birlikte yürüteceğimiz arkadaşım Deniz. O da satış tarafından sorumlu. Elbette ki o da eğitmen ve bir koç, aynen benim olduğum gibi. Bugün biz bu oturumu yürüteceğiz beraber. Şimdi hemen aslında şöyle hızlı bir başlangıç yapalım. İkimiz de eğitmeniz dedim. Sizler de eminim pek çok eğitimlere katıldınız. Şimdi bir eğitim veriyoruz. Şöyle bir sonuç umuyoruz. Bir gün sonra neler aklımızda kaldı dediğimizde bu biraz küçülüyor. Ekrana geliyor mu bilmiyorum. Şöyle Deniz sen de teyit edersen. Hı hı. Sonrasında belki bir hafta geçiyor aradan. Bunun etkisi biraz daha küçülüyor. Bir ay diyoruz, belki bir yerlerde denk geliyoruz eğitimimize katılan arkadaşlarımıza. Ya ne kaldı aklınızda? Şöyle bir şey. Belki 6 ay sonra böyle artık daha benim katlama kabiliyetim burada bitti. Daha ötesinde daha da ufağa doğru gidiyor. Bu son derece normal de bir şey bir yandan baktığımızda. Peki bunun tersi mümkün mü? Böyle başlayıp zaman içinde bunun üstüne tekrar gittiğimizde bunu biraz daha büyütmek. Yine etkinin düştüğü anlarda devreye girip bunu biraz daha iki katına çıkarmak. Daha da ilerletip yine başka dokunuşlarla bunu iyice büyütmek ve nihayetinde bu. İstediğimiz, arzu ettiğimiz sonuca bu etkiyi büyüterek varabilir miyiz? Marshall Goldsmith, koçların koçu olarak tarif edilen kişinin söylediği şey de aslında bu yaptığım şeye çok benzer bir mesajı var. Nasıl bir eğitim olursa olsun, biz kim olursak olalım, bir eğitimin sonunda kendimizi geliştiremiyoruz. Ancak bu gerçek hayat uygulamalarıyla desteklendiğinde ve o etki yan taraftan sürekli olduğunda bu gelişim hem çoğalıyor hem de kalıcı hale geliyor diyor Marshall Goldsmith. Buradan da aslında gündemimize direkt geçebiliriz. Deniz ne dersin, neleri konuşacağız? Tabii ki Murat'ın söylediği gibi asıl derdimiz eğitimden sonra çok güzel duygularla, çok büyük istekle de ayrılsak aslında bu eğitimden çıktıktan sonra bunu iş hayatında davranış değişikliğine, iş sonucuna aktarabiliyor muyuz? Hep beraber hani ben de satış bölümündeyim, aynı zamanda eğitmenliğimin yanında D. Carnegie'de. Murat da eğitim içeriklerimizden sorumlu, hep konuştuğumuz firmalarla da kendi aramızda da bunun iş hayatını transferini sağlamak meselesi. Zaten onu sağladığımız zaman kalıcı performans dönüşümü dediğimiz eğitimin amacına ulaşması söz konusu oluyor. Ama bunun önünde belli engeller var. Her zaman her eğitimden sonra kalıcı performans dönüşümüne ulaşamayabiliyoruz. Murat'ın gösterdiği kağıttaki gibi belki böyle çıkıyoruz. Ondan sonra ama işte uyguladığımız, performansa dönüştürdüğümüz kısım gün geçtikçe küçülüyor, küçülüyor, küçülüyor. Elimize bir şey de kalsa kar oluyor ama biz o yatırımın, o birikimin karşılığını nasıl iş hayatında alırız? Bunun için nasıl bir yolculuk kuratörlüğü yapabiliriz? Hani burada kuratörlük lafı da çok kullanılıyor bu aralar sektörde. Hani eskiden hep şey vardı, tailor made, terzi işi. Biz aslında küratörlük çok daha uygun olduğunu düşünüyoruz biz de D. Carnegie olarak bu gelişim yolculuklarına. Çünkü hani küratörlükteki gibi nasıl bir tema içerisinde uygun tabloları, malzemeleri o sergiye koymaksa kurasyon, küratörlük, bizim de gelişim yolculuğunda yaptığımız iş son derece geniş kontentimiz, know-how'ımız, bilgimizi kurumla beraber belirlediğimiz tema çerçevesinde doğru yerleştirebilmek ve o kağıdın tamamına ulaşabilmek aslında. Aslında bu sadece gelişim yolculuklarının değil, bütün eğitimin, eğitim dünyasının hedefi eğitim sonunda performans değişimine ulaşmak.
Bu bizim performans değişim döngümüz. Bütün eğitimlerimiz için işletiyoruz ama gelişim yolculuğunda nasıl ayrıntılayarak bunu pekiştirdiğimizi, nasıl kalıcı olarak iş sonuçlarına transferini, gelişim yolculuklarına sayesinde ulaşabildiğimizi konuşacağız aslında bugün. Beklediğimiz sonuç aslında bir davranış değişikliği. Yani bir tane böyle bir örnekle gidersek, geri bildirim eğitiminden sonra liderlikte geri bildirim davranışının alışkanlık haline gelmesini bekliyoruz. Liderlerin gelişim amacıyla geri bildirim vermesini bekliyoruz. Geri bildirim kültürünün kurumda yerleşmesini bekliyoruz. E, Sonuç olarak hepimiz asansöre belli bir yerden biniyoruz ama bir üstten daha gelişmiş olarak ve bunu da iş hayatında yansıtmış olarak çıkmış olmak istiyoruz. Yetkinlik dediğimiz zaten davranışın iyi sergilendiğinin karşı tarafta gözlemlenmesi. Bütün eğitimler bunun için tasarlanıyor zaten. Bununla ilgili konuşuyoruz kurumlarla da. Ama bu döngünün son basamağı. Bu döngüye gidene kadar kişi nelerden geçiyor ve hangi aşamaları da bu anlamda eğitimin, yolculuğun iyi oturtması gerekiyor. Bakarsak aslında ilk aşama tutum. Ne diyorsun Murat bu aşamayla ilgili? İşte saat yönünde ilerlediğini düşünelim bunun, değişim döngüsünün. En son aşamasından bahsettin. Arzu ettiğimiz şey o, buraya varsın. Birinci aşama, sonuçta bu eğitime katılan kişi için ben bu geri bildirim verme konusunda ne durumdayım? Bunu daha iyi seviyede, daha kaliteli, daha sık verirsem bu bana ne fayda sağlar? Bunu istenilen sıklıkta ve kalitede veremediğim durumlarda, ki öyle miyim şu anda bilmiyorum. Eğer öyleyse bunun bana maliyeti ne oluyor iş sonuçları olarak, kişilerle olan iletişim açısından? İlk aşaması, yani o aracın, o gelişim aracının ilk marşına bastığı nokta burası oluyor. Dolayısıyla yolculuk o nedenle de esas itibariyle buradan başlıyor, gelişim yolculuğu. İhtiyacım var, bu konuda kendimi geliştirmeliyim. Dolayısıyla bu niyeti ortaya koyan kişi artık talep ediyor. Neyi talep ediyor? Bu konuda kendini daha donanımlı hale getirebilmek için varsa eğer bilgi eksikliğini tamamlamayı talep ediyor. Hı hı. Bilgi eksikliği aslında baktığımız zaman hani hangi bilgiler var eğitimin içinde? Metotlar, araçlar, hani benim buna ihtiyacım var. Doğru geri bildirim nasıl olmalı? Bunun en doğru metotları, araçları, teknikleri nedir? Bununla ilgili işte dünyada neler oluyor? Liderlik yetkinlikleri arasında nasıl yerleşiyor? Yani en kolay kısmı diyoruz. Yani sürekli olarak metodoloji gelişiyor, dünya gelişiyor, beklentiler gelişiyor ama bir eğitim sırasında doğal olarak bu konuyla ilgili bilgiyi de almak gerekiyor. Tutumum var, istiyorum. Bilgi önümde. Şahane. En nasıl diyeyim, en küçük kısa eğitimde bile zaten fazlasıyla bilgiye ulaşıyor. Zaten belki de bilgiye ulaşmak için çok fazla eğitim değil, tutum, ihtiyaç, istek olduktan sonra bilgiye ulaşmanın da en kolay olduğu çağda yaşıyoruz. Tutumumuz var, bilgiye ulaştık. Ama arada en kritik olan herhalde aşamalardan biri de bence en kritik olan aşama gelişim yolculuğunun zaten en çok üzerinde durduğu aşamada biraz zorlanıyoruz diyorum Murat. Ne dersin? O aşamaya geçerken işte orada bir bilgi tuzağı var. Öğrendiğim mükemmel geri bildirim formülleri var. İstesem yaparım. Evet, şahane, çok iyi. En iyisini ben biliyorum. Peki o zaman hadi bunu uygula. İşte Evet. o harekete geçirmek, bilgiyi kullanılabilir hale getirmek o beceriyle olacak olan bir şey. Şimdi bu tabii deneysel öğrenme yeni bir şekilde yapacak, yeni davranışı sergileyecek. Bu elbette ki çok kolay bir şey değil. Onu o sergilerken bir takım kişisel engellerle karşılaşacak. Belki yapmaya gönüllü olmayacak. İşte oralarda o koçluk desteğinin devreye giriyor olması. Dolayısıyla aslında burada işi bilgiden beceriye, yani bilmek değil yapabilmek önemli noktasına getirme konusunu konuşuyoruz. Artık bu aşamada uygulanabilir hale geliyor. İhtiyaçla yola çıkıp bilgiyi edinen kişi için bu davranış. Tabii amaç ne dedik? Kalıcı davranış değişikliğini sağlıyor olmak. Artık bunun otomatik hale gelen bir davranış oluyor olması.
E, Ve bununla ilgili kişinin kendisinde geçen süreçleri konuşuyoruz. Bunu kalıcı davranış değişikliğini bir formülize etsek nasıl bir şey olur dediğimizde bizim Dale Carnegie'nin dönüşüm formülünü hemen gündeme getirmek istiyoruz. Yani burada da benzer bir mantıkla eşittirin sağ tarafı ise hedefimiz, bir performans değişimi ise X bir konu, biz geri bildirim dedik, bambaşka bir şey olabilir. Hepimiz biliyoruz ki bu değişiklik aksiyonda bir değişiklikle ancak olabilecek bir şey. Onunla uyumlu bir değişiklik olması gerekiyor. Bu son derece hani basit bir mantık. Fakat bu aksiyonun kalıcı hale gelebilmesi için, tekrarlanır bir hale gelebilmesi için temelde değiştirmemiz gereken şey bu konuya olan bakış açımız. Bu bakış açımız, bu konuyla ilgili ne düşünüyorum? Geri bildirim örneğinden belki ilerleyebiliriz. Yani benim bu konuyla ilgili duygum ne, düşüncem ne, verirken nasıl hissediyorum kendimi, karşı tarafta nasıl bir etki yarattığını düşünüyorum. Bununla ilgili inancım ne, genel olarak bunun yaratacağı faydalarla ilgili inancım ne, gibi gibi konular bu biz kimiz noktasındaki bizi oluşturan noktalar oluyor. Dolayısıyla burada yapılmayan bir değişiklik, işte o kağıt katlarken olduğu gibi işte ilk gün eğitimin sonrasında o momentumla hemen hayata geçerken sonrasında ya tamam bunu yapıyorum ama yani ne kadar gerekli bu noktası o fabrika ayarlarımıza bizi yavaş yavaş döndürüyor. Dolayısıyla bizim o dart mantığıyla okumuzu atmamız gereken şey biz kimiz tarafı oluyor burada. Biz Kesinlikle. kimiz tarafı oluyor. Biz kimize odaklanmak, bu tutumu, inancı yerleştirmek ve değiştirmek. Bir de bunun iş başında kırılmadan, bozulmadan, o cesareti yitirmeden uygulamasını sağlamak ancak performans değişimini getiriyor ki bunun için zaten biz gelişim yolculuklarını tasarlıyoruz. Yani biz gelişim tasarladığımız hani böyle bir gelişim yolculuğunda öncelikle o ben niye buradayım? Benim buna niye ihtiyacım var? Bu benim ne işime yarayacak kısmı bizim yolculuklarımızın farkındalık kısmı. Birazcık hani böyle amiyane tabirle satıldığı katılımcıya bu yolculuğun, bu ihtiyacın satıldığı bir kısım olması gerekiyor. Çünkü burada ilk başta en doğrusu bu tutumu yaratacak bütün araçları kullanarak buna ihtiyacı olduğunu, bunun kendisinin burada nerede olduğunu, nereye gitmek istediğini yerleştirebilmek. Tabii ki bunun bilgi tarafı, uygulama tarafı, eğitmen eşliğinde yaptığı tarafı, sınıf içi tarafı da olması gerekiyor. Çünkü o davranışın metodolojisini, bilgisini öğreneceği taraf deneyim. Ama en önemli kısımlarından biri de sürdürülebilirlik tarafı ki bu iş başına transfer edilebiliyor mu? İşe transfer edildiğinde neler yaşandı, neler oluyor ki bu zincir kırılmasın ve bunu sürekli tekrarlayabilmek. Bu zamana yaygın bir yolculuk anlamına geliyor. Şimdi bu yolculuk nereden başlıyor? Doğal olarak öncelikle hani ne çıktığı istiyoruz. Hepsi olabilir. Liderlik kültürünün oturması, kurum kültürü, belli yetkinlik gelişimleri, satış programları ama her tür program için yani biz zaten e, en ufak bir program için dahi bu metodolojide çalışıyoruz, geliştiriyoruz ama kalıcı performans değişikliği dediğiniz zaman bu bahsettiğimiz tutumu değiştirmek, bu davranışın işe nasıl yansıdığını ölçmek, bunlarda katılımcıyı yalnız bıraktığımız zaman yani 2 günden sonra tabii ki kendi sorumluluğuna bıraktığımız zaman o kağıdın işte Murat'ın ilk gösterdiği gittikçe küçülmesi söz konusu. Biz o kağıdı sürekli açarak, büyüterek gitmek ve bunu kalıcı hale dönüştürmek istiyoruz. Bunun için bir çıktımızı belirliyoruz kurumla birlikte. Nasıl bir gelişim istiyoruz? Hedefimiz ne? Olması gereken durum. Daha sonra da girdi kısmına geliyoruz. Yani biz burada da datayı toplama aslında. Olması gereken buysa mevcut durum ne? Şimdi burada hani bazı yaşadığımız problemler oluyor. Hani burada da hep, sektörden dostlarımızla beraberiz. Çok fazla datası olmayabilir Murat firmanın. Hı Yani hı. ihtiyaçlarla ilgili neler var? Şöyle açtığımızda işte temel liderlik yetkinlikleri, yetkinlik setleri, kişisel raporları, yöneticilerle görüşmeler, İK ile görüşmeler, performans. Biz ne kadar çok data alabilirsek mevcut durumu iyi ölçüp aradaki gap'i iyi belirliyoruz. Ama bu kadar fazla bazen elinde olmayabiliyor kurumun. O Hı hı. zaman ne yapıyoruz diye direkt E, attım. Evet, yani sonuçta çıktı dediğimiz şey yani bu gelişim
girişimi sonrasında ne olsun istiyorsun sorusu ya. Hı Burada da hı. peki mevcutta ne durumdayız sorusu. Evet. Aslında belki bu konuyla ilgili her firmada çok fazla data yok. Hani yani bir genelleme yapmayalım ama e, bu elimizde veri yok henüz demek. Aslında olan bitenin Bir durum farkındayız. var. Evet, o Evet, durumu yani da bu ortaya çıkarıp o datayı da üretebiliyoruz aslında evet biz. yani bu Durum o. ihtiyaçla geldiysek mutlaka bir fark var ikisinin arasında. Yani çıktıyla girdi arasında. O durumun analizini yapmayla ilgili de bizim yöntemlerimiz, araçlarımız var. Yani bugünün gündemi değil Evet. ama oranın mutlaka dolduruluyor olması gerekiyor ki bu köprünün iki tane ayağını kurabilelim. Üstünden nasıl bir yol kuracağız onu da bilebilelim diye. Evet, bu köprüyle ilgili unutmadan da o da çok önemli. Bunu doğru kurmak. Yani bu şey gibi hani nasıl diyeyim? Gideceğimiz navigasyon aracı. Mevcut durumu doğru gideceğiz. Gitmek istediğimiz yeri doğru gireceğiz başta. Ortada kaybolma ihtimalimizi yok edeceğiz. Çok yaşadığımız bir şey. Ortasında belirli şeylere karar vermek, ortasında görmek, yolu değiştirmek, farklı araçlar eklemeye çalışmak vesaire. Hem EC'yi yani kişilerin o tutum tarafını çok etkiliyor. Hem de çok ideal bir gelişim yolu olmuyor. Onun için biz ilk aşamada farkındalık aşamasında tutum değişimi ve ihtiyacı satma aşamasında yine bireye indirdiğimiz herkesin kendi mevcut durumunu ve neden gelişime ihtiyacı olduğunu kabul ettiği seanslara çok önem veriyoruz. Mutlaka bir açılış yapılması. Burada yöneticisinin dahil edilmesi, yönetici farkındalık seansları diyoruz buraya koymamışım. Mevcut olabildiği kadar programların içinde dışında kendi başta belirlenen girdisine ve sonda beklediğimiz olması gereken duruma göre özel tasarlanmış anketler, envanterler, raporlar, değerlendirme bildirimleriyle bunun yani kişi bazında da hani kurumun organizasyon hedefleriyle uyumlu olarak kişinin mevcut durumu, gitmesi gereken yer, bunun işine yapacağı katkıyla ilgili en çok tutumla ilgili uğraştığımız kısım ve el sıkıştığımız kısım burası oluyor. Çok son derece önemli bir kısım. Daha sonra mutlaka tabii ki bilgi kısmı da var formülün. Orada da sınıfın içine giriyoruz Murat. Evet, artık resim ortaya çıktıktan tabii bütün bu süreci biz en baştan planlıyoruz. Evet. Yani işte girdi kısmını yani bu tabloyu netleştiriyoruz en baştan. Dolayısıyla farkındalık aşamasında ne olacak, deneyim aşamasında. Şimdi deneyim aşaması dediğimiz aslında ya bu programa ben niye katıldım? Bu program neden var? Ben kendimle ilgili burada ne fırsatlar bulabilirim? Bu fırsatları neden değerlendirmem gerekiyor? Bu benim hayatıma ne katar deyip buraya geldikten sonra peki bu fırsatları nasıl hayata geçirebilirsin? Bizim bir klasik manada bildiğimiz bu sınıf içi eğitimler olabilir, bir takım webinarlar olabilir. Ondan sonra bir takım kaynaklar olabilir, asenkron şeyler olabilir, içerikler olabilir, okumalar olabilir. Pek çok unsur olabilir. Tam küratörlük mantığıyla ihtiyacı karşılayacak seviyede. Amaç ne? Amaç tam şu an zaten o köprünün ortasındayız. Yani burayı güçlü bir şekilde bir sonraki adıma taşımak. Burada o işte araçlarla tanıştırmak, etmek. Yani işin aslında hem nasıl hem de ne yapılması gerekir kısmını masaya yatırdığımız, işte uygulamalı, interaktif bir şekilde e, tamamladığımız deneyim aşaması oluyor. Ama orada bitmiyor bu mesele. İşte o hep kağıt örneğine bağlamak gerekirse her zaman o etki yani bu deneyim bittikten sonra aşağı doğru eğilebilir. İşte sürdürülebilirlik veya tutundurma dediğimiz aşama öyle bir aşama ne dersin? Yani evet en önemli belki de gelişim yolculuklarında en kritik olan kısım. Şimdi burada diyeceksiniz konuşuyoruz. Yani tutumu sağladık, ihtiyacı olduğuna inanıyor, bilgiyi verdik. O zaman hani sürdürülebilirlik kısmında ne kadar takip etmemiz lazım? E, Çok takip etmemiz lazım. Çünkü ne kadar mesela geri bildirim örneğinden gidelim, takdir örneğinden gidelim. Buna ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsunuz. Doğru bilgiyi de aldınız, motivasyonunuz var, isteğiniz var. Gittiniz, yaptınız birincisinde. Ya çok şahane olmayabiliyor. Anlatabiliyor muyum? Ya da nasıl olduğunuzu çok iyi anlayamayabiliyorsunuz. Ya da en basitinden ilk yaptığınız her işte olduğu gibi acemi gözükme, pek bayılmama, hoşunuza gitmeme, zor gelme, son derece insani, hepimizin doğasında olan engeller mutlaka karşımıza çıkıyor ki hangi engeller karşımıza çıkıyor onu birazdan konuşacağız ve bu engelleri yok etmek zaten gelişim yolculuğunun amacı. O yüzden bu iş başında bütün bu deneyim sırasında
alınan girdi ve beklenen çıktıya göre zaten bizim planladığımız hangi görevlendirmeleri yapılacaklar, hangi projeleri yapacaklar, bunlar en başta oluşturuluyor. Atıyorum, bir liderlik programında mutlaka bir liderlik etki planı projesi yapmaya çalışıyoruz. Kendilerinden beklenen yetkinlikleri smart olarak uygulayacakları bir plan doldurarak gidiyorlar. Ya da bir inovasyon projesi çok istiyoruz koymak, ya da özellikle koçluk içeren programlarda mutlaka kişisel koçluk görevlendirmeleri veriyoruz. Şimdi bunları, gerekli tutumu yaratsanız dahi, ki hani bu programda yaratma olasılığı ve ihtimali çok çok kuvvetli. Sahada nasıl gitti işler, iyi gitti mi, yapabilir miyim, üzerimde nasıl durdu soruları hep soruluyor ve bu insanı hemen, bir meşhur konfor alanı hikayesi, sevmiyor zihnimiz yeni şeyleri, var olmayana değil de var olana odaklanmaya çalışıyor. Bizi sürekli geri çekiyor. Bu, hani o geri çekmeyi engellemek için kullandığımız araçlar çok önemli. Bizim burada en değer verdiklerimizden, işte hepsi çok kıymetli. Peer to peer seanslar mesela. Hep beraber oturup bir takım koçluğuyla yaptığımız uygulamaları, programlı konuştuğumuz zaman, işte ben Murat'tan geri bildirim alıyorum, Alpay Bey'den alıyorum, Sonat'tan alıyorum. Cesaretim artıyor, kendimi gözlemlemiş oluyorum. Tecrübe paylaşım seansları ile bunları kuvvetlendiriyoruz. Bireysel koçluklarla kuvvetlendiriyoruz. Artık mutlaka bu projeleri de sunduruyoruz. İlerlemelerini görmelerini istiyoruz ve o, hani o ne diyeyim, tutumu harlamak diye bir, senin bir lafın var ya Murat. Hı O hı kısmı sönebiliyor yani. Hayat karışık, zor. Beynimiz konfor alanını seviyor. Doğanın şartları bize aykırı davranıyor. Onu sürekli harladığımız, o ateşi söndürmediğimiz kısım bütün proje boyunca gidiyor. Ondan sonra da bunların sonucunda ne yaptı? Smart olarak neleri geliştirdi? Hangi hareketleri geliştirdi? Daha önünde neler var? Bunları da raporladığımız bir çıktıya. hı. Herkes için farklı olabilir ama en azından ulaşılana çok, yani arzulana çok yakın bir yere ulaşılmasını sağlıyoruz. O yüzden sürdürülebilirlik ancak bu programlarla pekiştirildiği zaman mümkün oluyor eğitim dünyasında, gelişim yolculuklarında. Ben buradaki sürdürülebilirliği bizim normal bir eğitim akışımızdaki özet bölümüne benzetiyorum. Yani o akışta işte pek çok konuyu konuşuyoruz, uygulamalar, şunlar bunlar. En son kısım sanki böyle işte, ya bu özet, yani ne olacak? En çok etki bırakan veya bırakmasını umduğumuz bölüm orası. Sürdürülebilirlik de bunun devamı açısından çok çok önemli. Şimdi bütün bu gelişim girişimlerini düşündüğümüzde, tekil eğitim, zamana yaygın eğitim, ne olursa olsun, günün sonunda bizim bir katılımcı bireyi belli bir noktadan belli bir noktaya götürme Hmm. hedefimiz var. Sonuçta kümülatif çıktı da buradan oluşuyor. Şimdi o birey odaklı, katılımcı odaklı bir bakış açısıyla baktığımızda da o birey ilgili yetkinlikte, neyse konu, liderlik, başka bir şey, istenen noktada değilse onun istenen noktada olmamasının bir sebebi var arka tarafta. Hı hı. Şimdi onunla ilgili de biz bunlara yani çıktı kısmını konuştuk diye ilk etapta şey yapmadım. İstersen üstünde de durabiliriz Denizciğim, ama. Çıktı kısmını konuştuk. Kesinlikle, bir de şunu, hani atlamadan oraya şunu sormak, Hı, konuşalım. Hani kendi aramızda çok konuştuğumuz için. Hani bu kuratörlük meselesini açmak aslında. Yani hı, nedir, biz her seferinde bu yolu yeniden mi yapacağız? Yani bir tailor-made şey var ya, bize özel mi? Hayır, geri bildirim. Ama bu aynı modül, geri bildirim. Burada hı. verdiğiniz de aynı. Liderlikte verdiğiniz de aynı. Ya da ne bileyim, takdir var, değişti mi? Yani Dale Carnegie know-how'ında takdir 120 senedir aynı Murat. Peki nasıl özel oluyor müşteriye bu? Hı. E, Yani şöyle, sonuçta küratörlük mantığı müşteriye özel, yani bilgilerin kuruma özel, ihtiyaca özel olarak uyarlanması, bağlam, bunların hepsi sonuçta kritik şeyler. Yani o kontekste uygun olarak bunun yapılıyor olması. E, Bu arada hani bu gelişim yolculuğu tarafında düşündüğümüzde, işte bu proje sunumları şu anda ekranda gördüğünüz, aslında bunlar gerçek hayat uygulamalarıyla eşleştirilmiş. Yani o tam transfer noktaları dediğimiz
Her aşama elbette transfer noktası ama o transferi en gözle görülür bir yerde bir şekilde gördüğümüz aşamalar buralar oluyor. Belki proje sunumunu çok kısaca söylemek gerekirse program boyunca süre gelen, üstünde çalıştığımız konularla ilgili bir takım görevlendirmeler yapıyoruz. Yani elbette ki kişiler inisiyatif alsınlar, gerçek hayatta uygulasınlar. Bu zaten hep koçluklarla desteklediğimiz bir şey ama bir de yapısal olarak bunu hayata geçirdiğimizde kişiler bunu böyle bu programın da bir parçası olarak hayata geçiriyorlar. Orada çok güzel uygulamalar oluyor. Hani çok sık yaptık, ettik. Hani kurum içinde de bunların şeyi oluyor. Bütün bunlar duyuruları oluyor, şeyler yapılıyor vesaire. Bütün bunların hepsi aslında kişinin EC'sini değiştirmeye çok fayda sağlayan unsurlar oluyor diyelim. E, Yani aslında omurgamız aynı ama evet, beklenen çıktı ve girdiye göre hani onun kurasyon dediğimiz doğru yere yerleştirme, doğru projeyi atayabilme, e, datayı yorumladığımıza göre kişi özelinde, kurum özelinde doğru yolculuğu seçebilme becerisi aslında. E, Gelişim yolculuğu tasarlamak. tamamen ihtiyaca yönelik olarak. Hı E, hı. Peki bir eğitmen mi olsun, beş eğitmen mi olsun? Değişik değişik mi olsun Murat? Şöyle hani lojistik gerekçeler tabii farklı olabilir. Burada tabii ki ideal olan aslında bunu bir eğitmenle yürütüyor olmak. Eğitmen bu sürecin çok ne diyeyim kolaylaştırıcısı. Yani eğitmen diyoruz ama biz hani fasilitör de kullanıyoruz, koç Evet. da kullanıyoruz. Eğitimden Dolayısıyla çok daha eğitmen sadece eğitmenlik yetkinliği değil çok farklı da yetkinlikler gerektiren bir e, yolculuk aslında gelişim yolculuğu. kesinlikle. Dolayısıyla bağ kurması da yani eğitmenin katılımcılarla birebir bağ kurması, onların hikayelerini biliyor olması, e, onlarla ilişkilendirebilme becerisini yüksek tutması için bir eğitmenle devam etmesinin hani ben bunu sadece böyle bir teorik bir çerçevede söylemiyorum. Hani ikimiz de bu tip şeylerde yer aldık. Çok çok avantajı oluyor. Bu yapılmaz mı? Farklı da yapılabilir. Bunlar biraz kurguya bağlı. Ama Evet, ilk etapta burada benim yorumum bir kişiyle ilerlemek çok daha bütünsel oluyor. O bağ kurma konusu evet. çok daha etkili oluyor diye düşünüyorum. Ya da en azından farklı farklı eğitmenlerin girme durumu olsa bile bir kuratör olarak bir kişinin bu yolculuğun adımlarını sıkı sıkı takip etmesi gerekiyor. E, Kesin, kesin. Yani Aradaki farklı aşamalarda yer bağlantılardan. alsa da o kendi aralarında bir eşgüdüm içerisinde yürütmeleri gerekiyor. Demin onu söylüyordum. Günün sonunda bu bir kişinin ilgili performansla ilgili engelini aşıp aşamaması konusu. Evet. İşte bunun ilk adımı bunun işte bilinmesi, tespit edilmesi. Önemli ki hani böyle bir doktor teşhis benzetmesi yapabiliriz. Hani yoksa hani bilmiyorsak engel nerede takılıyor? Dolayısıyla bunu nasıl üstüne gidebiliriz? Performans engelleri olarak bizim Dale Carnegie'de kullandığımız bir yapı var, bir çerçeve var. Burada da bir kişi geri bildirim, X bir konu fark etmez. Herhangi bir konuda istenen seviyede kendisinin veya ondan beklentisi olan kişilerin istediği seviyede bir performans gösteremiyorsa bu 5 tane gördüğümüz engelden en az bir tanesine takılıyor olduğunu görüyoruz. Yani bu pratikte de hani sıkça karşılaştığımız bir şey. Hani kendini ifade ediyor zaten ekranda dolayısıyla üstten tek tek geçmeyeceğim ama bilgi engeli, uygulama zorluğu, neden yapacağım, niye bu konuda kendimi iyileştirmeliyim? Vizyon engeli. Ya acaba yapabilir miyim? Olur mu ya? Acaba nasıl durur benim dilimde, işte şeyimde, davranışlarımda özgüven engeli. Motivasyon ya yapmak istemiyorum yani o kadar da önemli bir şey değil. Gibi bir engelden bahsediyorsun. 5 tane engel var. Bir istatistik yok elimizde ama Deniz ne dersin? En çok hangisi e, Yani evet karşımıza bu çıkıyor? yani koçluklarda da eğitimlerde de vizyon ve özgüven engeli. Yani ben bu işi yaparsam benim ne işime yarayacak? Neden yapayım? Bir de yaparım ama işte konfor alanından çıkacağım. Acaba nasıl? Yani özgüven engeli çok önemli. Bazen benim özgüvenim çok iyi. Hani niye öyle bir engelim olsun gibi geliyor katılımcılar. Ya da hep beraber konuşuyoruz. Özgüven engeli tamamen belirli bir konuyla ilgili. Kendinize özgüveniniz olmadığından değil, herhangi bir konuyu e, yapma konusunda yeterli performansı göstereceğinize inanmamak. Yani ben şimdi takdir veririm. Özgüven problemim var. Hiç vermedim şimdiye kadar 40 yıldır takdir. Gayet ciddi bir şeyim vardı.
Aman ne biçim oldu, bir kadında birden bir eğitime gitti, değişir derler, boş ver. Yapmayayım, benim üzerimde güzel durmaz. Yani hepimizin bir konuda mutlaka özgüven engeli var. Şimdi bilgi engelini tek seferlik eğitimlerde belki aşabiliyoruz. Yani bilgi, keşke bütün engeller bilgi engeli olsa, bilgiyi veriyoruz, uygulamayı gösteriyoruz. Ama vizyon ve özgüven engeli üzerinde çok çalışılması gereken ve tamamen o başta gösterdiğin tutum değişikliğine dayanan engeller. Bunlar için süre, bol cesaretlendirme, bol deneme yapılması, durduğu zaman biraz itme, düştüğü zaman kaldırma gerekiyor. İşine yaradığını görmesi için bu tekrarları yapması gerekiyor ki vizyon engelini aşsın. Gayet yapabileceğine inanması, üzerinde durduğu, karşı taraftan olumlu algılandığını görmesi için özgüven engelini aşması gerekiyor. Bunlar ancak gelişim yolculukları içerisinde bu uygulamaların sürekli yapıldığı, bu takibin yapıldığı, sonuçların işe transfer edilebildiği zaman mümkün oluyor. Aslında gelişim yolculukları bence bu iki engelin aşılması için kritik diye düşünüyorum. Murat, bilmiyorum senin ekleyeceğin var mı? %100 yani odak gerektiren, tekrar gerektiren, gündemde tutulması gereken engeller oluyor bunlar. Sonuçta o yolu açmak gerekiyor. Vizyonla ilgili özgüven. Tabii ki diğerleri de çok fazla karşılaştığımız şeyler ama biraz X faktör buralarda gelişimde Evet. vizyon ve özgüven tarafında oluyor. Ben de katılıyorum. Burada da zamana ve planlı olarak bir yolculuğa ihtiyaç var. Onun için biz diyoruz ki kalıcı performans için gelişim yolculuğunda ne konuştuk şöyle bir bakarsak, neler olsa iş hayatına transferi konusunda başarılı olma şansımız daha yükselir. Öncelikle olması gereken durum ne, mevcut durum ne, bu yolu çizmeden bizim bunu en başında, çok yaşadığımız için sürekli tekrarlıyorum, net olarak belirlememiz. Bu bahsettiğimiz farkındalık, işte tutum değişimi, duygusal değişim, deneyim, sürdürülebilirlik, iş hayatına transfer uygulamaları, bütün bunların bu omurga içerisinde doğru bir kurasyonun yapılması ve takip edilmesi, vizyon ve özgüven engelinin aşılması araçlarının doğru etkin kullanılması, bu araçları konuştuk. Özellikle bu peer to peer koçluklar, işte bireysel koçluklar, proje görevlendirmeleri, bunlar hep vizyon ve özgüven engeli için. Bunlar böyle daha sınıf içi, daha kısa süreli eğitimlerde maalesef çok olamayabiliyor. Bütün projelerin yolculuk başında tasarlanması ve araçlarla desteklenmesi ve en önemlilerinden biri, hem katılımcı, bu programın aşamalarında bu programların vardır, hem katılımcı yöneticisi, hem İK eğitim birimleri, hem eğitmen, hem de Carnegie olarak arka plandaki bizlerin sürekli bir koordinasyon içinde olması çok önemli. Çünkü vizyon ve özgüven engelini aşmak için de destek ne kadar kuvvetliyse e, performans değişikliğine ulaşma ihtimaliniz o kadar yüksek oluyor diyorum ben. Daha çok konuşmak isteriz, daha derinleşmek, bütün araçlara girmek, açmak isteriz. Hangi alanda gelişim yolculukları tasarlayacaksak. Bunlar için burada ben ve birlikte çalıştığım arkadaşlarımın telefonları yok, mailleri, bizim bütün iletişim bilgilerimiz burada. Ararsanız, iletişime geçerseniz daha derinlemesine konuşmaktan çok büyük keyif duyarız. Her gün konuşacak şey bitmiyor sektörümüzde. Çünkü sürekli değişiyoruz ama o değişim bizi konfor alanına mı çekiyor? Yoksa gelişim için bir yol mu açıyor? Bu da bir seçenek. Bu ikinci seçeneği, gelişim seçeneğini seçmek için hep beraber çalışmaktan çok büyük mutluluk duyarız diyor. Muratçım, hem sana hem katılımcılarımıza çok teşekkür ediyorum ben. Ben de çok teşekkür ediyorum. Vakit ayırdınız. Öğlen aranızda geldiniz. Umarım keyifli, verimli olmuştur. Bir sonraki programımıza yine bekliyoruz sizleri. Teşekkür ederim Deniz Hanım, Kolay Murat gelsin Bey. herkese. Sağ olun. Herkese Sağ kolay olun. gelsin. Hoşça kalın. Hoşça kalın.